Başlamadan önce kısa bir not. Bu videoda anlatacaklarım tamamen tarihi ve kültürel bilgilerdir. Müslüman olarak bu inanışların hiçbirini doğru bulmadığımı ve benimsemediğimi baştan belirtmek istedim. Köklerimizi tanımak için izleyin. Şimdi başlayalım. Yunan mitolojisini biliyorsun. Zeus'u, Poseidon'u, Hera'yı. Roma mitolojisini biliyorsun. Mısır'ı biliyorsun. Ama kendi mitolojini biliyor musun? Türk mitolojisi dünyanın en eski ve en zengin mitolojilerinden biri. Tengri var, Erlik var, Umay var, Bozkurt var. Ve bunların hiçbirini okul sana öğretmedi. Bugün değiştiriyoruz bunu. Tengri, göğün büyük tanrısı. Her şeyden önce Tengri vardı. Türklerin en yüce tanrısı, göğün efendisi. Ama dikkat! Tengri, Yunan mitolojisindeki tanrılar gibi değildi. Zeus gadirdi, kıskanırdı, insanlara oyun oynardı. Tengri farklıydı, soyuttu, görünmezdi, her yerdeydi. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Moğolistan'dan Balkanlara kadar milyonlarca insan ona inandı. Gök tanrı inancı diyoruz buna. Ve bu inanç sadece bir din değildi. Hayatın her alanını kapsıyordu. Savaşa girmeden önce Tengri'ye dua edilirdi. Zafer kazanıldığında Tengri'ye şükredilirdi. Yenilgide bile Tengri'nin iradesi görülürdü. Cengiz Han bile ordusunu savaşa sürmeden önce dağa çıkar, Tengri'ye yalvarırdı. Yani dünyanın en büyük imparatorluğu bir Türk-Moğol tanrısının adıyla kuruldu. Erlik, yeraltının kara tanrısı. Tengri göğü yönetirken, yer altında başka biri hüküm sürüyordu. Erlik, Türk mitolojisinin en karanlık, en güçlü ve en korkutucu varlığı. Yeraltı dünyasının efendisi, ölülerin tanrısı. Ama Erlik sadece ölümün tanrısı değildi. Aynı zamanda kötülüğün, ayartmanın ve kaosun kaynağıydı. Tengri ile Erlik arasındaki mücadele, Türk mitolojisinin özünü oluşturur. İyi ile kötü, ışık ile karanlık, gökyüzü ile yeraltı. Peki Erlik nasıl görünüyordu? Kaynaklar şunu söylüyor. Siyah saçlı, boynuzlu, dev vücutlu, demir dişli. Yanında 9 oğlu ve 9 kızı vardı. Bunlar onun emrindeki karanlık varlıklardı. Ve Erlik'in en sevdiği şey neydi? İnsanların ruhunu çalmak. Bir insan kötü bir iş yaparsa, günah işlerse, Erlik'in eli o ruha uzanırdı. Şamanlar ise tam bu noktada devreye giriyordu. Ama şamanlara birazdan geleceğiz. Bozkurt, milletin anası. Türk mitolojisinin en ikonik sembolü hangisidir? Kuşkusuz Bozkurt. Ama çoğu insan bunun sadece bir sembol olduğunu sanır. Hayır, Bozkurt, Türk mitolojisinde kutsal bir atadır. Efsaneye göre. Türklerin ilk atası, düşmanları tarafından katledilen bir çocuktu. Sadece bir bebek kalmıştı sağ ve onu bir dişi kurt buldu. Besledi, büyüttü. O çocuk büyüdü. Dişi kurtla birleşti. Ve ondan Türk milleti doğdu. Bu efsane Göktürk yazıtlarında geçiyor. Yani 1400 yıl öncesinden. Ama sadece efsane değil. Göktürk ordusunun bayrağında altın bozkurt başı vardı. Savaşa girerken öne bozkurt figürü taşırlardı. Kurt onlara yol gösteriyordu. Bu yüzden Türk mitolojisinde kurt sadece hayvan değildir. Ata ruhunun ta kendisidir. Umay Ana, hayatın koruyucusu. Türk mitolojisinde sadece erkek tanrılar yoktu. Umay Ana vardı. Anneliğin, doğumun ve çocukların koruyucu tanrıçası. Tengri göğü yönetirken Umay yeryüzündeki yaşamı korurdu. Bir bebek doğduğunda ilk yapılan şey neydi? Umay Ana'ya dua etmekti. Çünkü o gelmedikçe bebek yaşayamazdı. Umay'ın simgesi kartal tüyüydü. Bebeklerin beşiğine kartal tüyü asılırdı. Bu, Umay'ın o evi koruduğunun işaretiydi. Ve ilginç bir şey var. Umay inancı bugün hala Anadolu'nun bazı köylerinde yaşıyor. Farklı isimle, farklı formda ama aynı özle. Mitoloji hiç ölmez. Sadece dönüşür. Şamanlar, tanrılarla konuşanlar. Tüm bu tanrılarla kim iletişim kuruyordu? Şamanlar. Türk mitolojisinin en gizemli figürleri,
Şaman, sıradan bir din adamı değildi. İki dünya arasında köprüydü. Gökyüzüne çıkabilirdi. Tengri ile konuşabilirdi. Yer altına inebilirdi. Erlik ile pazarlık yapabilirdi. Peki bunu nasıl yapıyordu? Davul çalarak, dans ederek, transa girerek. Şamanın davulu dünyaların haritasıydı. Üst daire gökyüzünü temsil ederdi. Alt daire yer altını. Ortadaki şaman kendisiydi ve davulunu çaldığında iki dünya arasındaki kapı aralanırdı. Moğolistan'da bugün hala şamanlar var. Aynı ritüeli yapıyorlar. Binlerce yıl geçmiş ama davul hala çalıyor. Yaratılış efsanesi. Peki eski inanç ve inanışlara göre bu dünya nasıl yaratıldı? Türk mitolojisine göre şöyle: başlangıçta sadece su vardı ve Tengri ile Erlik suyun üzerinde uçuyordu. İkisi birden vardı başlangıçta, iyi ve kötü, aynı anda. Tengri Erlik'e emretti: suyun dibine dal, toprak getir. Erlik daldı, toprak getirdi. Tengri o topraktan yeri göğü yarattı. Ama Erlik ihanet etti. Ağzında gizlice toprak sakladı. Yaratılışın bir parçasını çalmaya çalıştı. Tengri bunu gördü. Ve o saklanan toprak Erlik'in ağzında şişmeye başladı. Erlik yutmak zorunda kaldı. Ve işte o yuttuğu toprak dağlar oldu. Yani Türk mitolojisine göre dağlar, kötülüğün mirasıdır. Tengri, Erlik, Umay, Bozkurt, şamanlar. Bunlar sadece efsane değil. Bunlar binlerce yıl boyunca milyonlarca insanın hayatına anlam katan hikayeler. Ve bu hikayelerin büyük çoğunluğu bugün hala yaşıyor. Son olarak dediğim gibi, bu videoda anlattıklarım Tengri inancı, şamanizm, erlik kültürü. Bunların hepsi tarihsel ve kültürel bilgiler. Atalarımızın İslam'dan önceki dünya görüşü. Biz Müslümanlar olarak biliyoruz ki Allah birdir, ortağı yoktur. Ne Tengri, ne Erlik, ne de başka hiçbir varlık ona ortak koşulamaz. Bu videodaki inanışlar bizim inancımızla doğrudan çelişiyor. Amacım bu hikayeleri yüceltmek değil, köklerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü tanımak. Tarihi bilmek ile ona inanmak çok farklı şeyler. Bu içerikleri bir inanç sistemi olarak hayatınıza katmaktan kaçının. Merakınızı bilgiyle besleyin ama inancınızı sağlam tutun. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda başka bir gizemle buluşuyoruz.